1600'lü yıllarda Avrupa'da çok fazla dini baskı ve ekonomik sıkıntı vardı. Bu sıkıntıların ortasında kalan insanlar bir çıkış yolu aramaya başladılar. Ve hepsi yönünü tek bir yere çevirdi. Amerika'ya. Çünkü orada devlet yok, kanunsuz topraklardı ve yeni bir dünya, yeni bir umut demekti. Ama önlerinde çok büyük bir engel vardı. O da tabii ki okyanus. Bu tehlike daha önceden gidenler olduğu için bir nebze azalmıştı. O yüzden çok fazla durmadılar ve Avrupa'da yaşadıkları topraklardaki tohumları, kıyafetleri, av eşyalarını alıp yola çıktılar. Yorucu okyanus yolculuğu geçen günler belki aylar bitmiş ve Amerika kıtasına ayak basmışlardı. Bunların içinde bir de 100 kişilik bir İngiliz grup vardı. Bu İngiliz grupta bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde New England diye adlandırılan, yani Yeni İngiltere diye adlandırılan yere ayak basmışlardı. Uzun yolculuk bitmiş, rahatlamış ve yeni bir umutla yaşamaya başlamışlardı orada. Ama günler geçtikçe çok büyük bir sıkıntı daha çıktı ortaya. O da iklim. Çünkü yanında getirdikleri meyveler, tohumlar, sebzeler Avrupa'daki gibi yetişmiyordu. Ve bu toprakların iklimi farklıydı. Evet, bazıları yetişebiliyordu ama o da bütün aileyi, bütün grubu doyuracak kadar değildi. Ey Amerika, sen de bir rüyadan ibaretmişsin. Bu olayı gözlemleyen birileri vardı. Uzaktan bu İngiliz grubu izlediler ve onların sefalet içindeki yaşamlarını görüp bir yardım eli uzattılar. Yanlarına aldıkları avları, sebzeleri, meyveleri ve oraya özgü, Amerika'ya özgü yeni bitkilerle onlara yardım eli uzatıp bir araya geldiler ve bir yemek yediler. İşte bu yemek yıllar sonra bugün Amerika'da, Kanada'da özellikle çok fazla kutlanan Şükran Günü'nün yemeğine ilham olacaktı. No, you know what? Can we please keep the chicken and the turkey and everything on the other side of the table? The smell is just ugh. Şükran Günü Amerika'da her Kasım ayının 23'ünde kutlanmakta. Amacı ailenin önemini anlamak ve Allah'a, yani Tanrı'ya onlar için şükretmek. Kendine özel de bir menüsü var ve sadece o menü yeniyor. Bu menünün nasıl çıktığına dair rivayetler de var. İşte o yardım eli uzatıldığı zamanki yiyeceklerin olduğunu söyleyenler var. Sonradan avlanmayı öğrenen İngilizlerin gidip çok fazla hindi avladığını falan söyleyenler var. Tabi bunlar bazıları çürütüldüğü için şu anda net bir bilgi yok. 1850'lere geldiğimizde New England'da çok fazla kızak yarışları var. Atlarla kızaklar çekiliyor ve insanlar kar üstünde yarışıyorlar. Eylül 1857 yılında James Lord Pierpont The One Horse Open Sleigh'ı yayınladı ve bu şarkı yıllar sonra hepimizin bildiği, çocukken aklımıza işlenmiş ve her yılbaşı geldiğinde özellikle televizyon reklamlarında, sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkan ve hepimizin dinleme ihtiyacı duyduğu Jingle Bells'in ilk ismi. Yıllar sonra bu isim değişip Jingle Bells oluyor. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. Ama Jingle Bells'i Noel için değil, Şükran Günü'ne özel olarak bestelemişti. Sözleri de zaten ilham aldığı kızak yarışından gelmekteydi. Şarkı ilk olarak 1889 yılında Edison silindirinde kaydediliyor. Ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. İşte tam o yıllarda 1863'te dönemin başkanı Abraham Lincoln Şükran Günü'nün resmi bayram olmasını isteyen bir kararname hazırlıyor. Fakat ta 1943 yılında bu kararname yürürlüğe giriyor ve Şükran Günü, yani 23 Kasım Şükran Günü ulusal bayram ilan ediliyor.
Ha peki bu İngiliz grubuna yardım eli uzatan, yemek veren kim miydi? Yerliler. Yani Kızılderililer. Bu yardım eliyle ve yenen yemekle birlikte çok büyük bir barış sağlanmıştı. İngilizler yeni meyvelerle, yeni sebzelerle tanışmış, nasıl avlanacaklarını, yani kısacası coğrafyayı öğrenmişlerdi. Ve iki grup yıllarca barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadı. Ta ki Kral Philip Savaşı'na kadar. He was growing and expanding, taking over more and more land and placing more and more demands. Kral Philip Savaşı'nda binlerce yerli, Kızılderili katledildi. Yüzlerce de İngiliz hayatını kaybetti. Ve neredeyse o bölgedeki yerliler tamamen yok edildi. İşte bu olaylar yüzünden bugün hala günümüzde Amerika'da yaşayan yerliler, Kızılderili asıllılar Şükran Günü'nde yas tutmaktadır. Evet, hepimizin aslında Noel şarkısı, yılbaşı şarkısı olarak bestelendiğini düşündüğümüz ve hep oraya ithaf ederek dinlediğimiz bu şarkı aslında Şükran Günü için özel olarak bestelenmiş ve esin kaynağını da New England'daki kızak yarışmalarından, o dönemde çok popüler olan kızak yarışmalarından almıştır. Make your sister moan. Oh, Heatherside, we'll go all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.